Bu oyun speedrun'ı oluyor mu? 1 saatlik bir speedrun'ı var diye biliyorum. Abi speedrun 12 dakika mı? Speedrun 12 dakika mı? Bir dakika bakacağım. FNaF World Speedrun. Oha, 12 dakikalık varmış bu arada. Hazırsanız 12 dakikalık speedrun'ını izleyeceğiz. The speedrun as soon as we have our crew set up, and as soon as we press done, we start the timer, but then reset the game by pressing F2. Because if we don't do this, we have to stay through some long dialogue. So instead, we can reset the game, go back in here, and there we go. We're at the start. Speedrunner'lar çok garip ya. But after that, you can see we're now in FNaF World, and right away we're gonna do something cool. So what I can do is biliyorum, tamam, biz bunu yaptık. Şu an biz yaptığımız şey buydu. Buradan geçiyoruz. This gives us a direct portal to one of the last places in the game, and a place where we can get some really overpowered characters. Evet, biz buradan istemeden aldık o karakterleri zaten. But while we do that, I'll kind of explain FNaF World. Basically, yeah, it's an RPG and everything is pretty cute. I mean, there's not too much else to say about it. But we're gonna get in this portal and now we're gonna be playing Freddy in space. Bu oyun, now, evet, az önce çok kötü oyun ya. And we also have a gun. So basically, this is one of the fan bu oyunun speedrun'ı yapmak bile çok iğrenç. Was thinking about making. And this is a little Abi İngilizce mi diyorsunuz ya? Ben bunu size çevireyim arkadaşlar. Hiçbir şey demiyor. Bunu yapıyorum, şunu yapıyor diye. Sıkıntı yok. Az önce bildiğimiz her şeyi söylüyor zaten. Ben sadece tam nereden girip ne yapalım. Tam bu yoldan girdik biz. Zaten oyun başka bir yolda önermiyor sanki. So what I do is I actually switch around my arms. So my left arm is holding the arrow buttons, and then my right arm can use the gun and jump. It's kind of a weird setup, but it works, and that's how I go fast. Then as we go through this game, all we're really looking for is the super jump because we need that to finish out this part. So we're taking a pretty specific path. Süper zıplama gibi bir şey alıp ondan sonra geçebiliyormuşsun. Onun dışında gerek yokmuş. Onun dışında can falan kullanmanıza çok gerek yok zaten. Hani çok ihtiyacınız olmayacak. Arada bir canınız gidebilir diyor. Burada gizli yerlere giriyor. Bir de en başta birkaç reset attı. En baştaki diyalogları geçmek için, onu söylemeyi unuttum. Diyalogları geçiyor ki oyundaki speedrun süresi azalsın. Bunu Five Nights at Freddy's Security Breach'te de yapıyorlardı. Bayağı. And yeah, like I said, now we have a super jump so we can jump way higher and actually make it to a new place once we go back a little bit. So in general, there's not too much to say about this. I'm kind of just playing the game, but peki abi, speedrunner'lar bunları 100 kere, 20, 200 kere, 300 kere oynuyor. Bu oyunun speedrun'ını bu kadar kısa yapacak kadar bu iğrenç oyunu ne kadar oynamış olabilir, ne kadar maruz kalmış olabilirler. And just hope we get some hearts. And after that, we can now go up into this area, which our super jump just barely reaches, and make it to a brand new area where Scott really doesn't want us to go there. But before we continue on, I'm also going to take this cupcake. And yeah, now it's time to finish out this part of the game. Burası galiba gizli bir yer, orada girdiği bir yer. Bu arada ben buraya geçeceğim. Çok sıkıcı. Speedrun'ını izlemek bile sıkıcı. Tamam, evet, Jaco Bunny. Bunny'yi seçiyor ama. Jaco Bunny'yi seçti. Ben oraya girip başka bir tane seçtim. Oyunun en güçlülerini alıyor. Another trick where we're going to want to go into the bytes menu, select done, and as soon as we get back in the game, then we can just go past Golden Freddy. Usually we would have to talk to him, but that takes a bunch of time. Tam burada yine bug kullanıyor. Golden Freddy ile konuşması gerekiyor. Orayı ıskalıyor direkt. I'm also going to press this button, which is going to unlock another fast travel location for me. And now it's finally time to get onto the actual RPG parts of the game. So you'll see for pretty much all the random encounters, I'm just going to run away from them. That's because we abi hiçbir iriyle savaşmıyor. Sürekli kaçışa basıyor. R'ye basıyor, kaçıyor. Run yani. Sallıyor oradan. Abi de speedrun'ı yaparken diyor çok şans lazım diyor böyle şeylerden. Çünkü kaçarken de şans lazım vesaire. Mesela bu çok güçlü karakter. Biz en başına yenildik. Ama en güçlü karakterlerden birini aldığı için ben sanki daha hızlı almıştım ya. Emin değilim. And yeah, probably has some lore significance, but I don't really care. And also if we go into these glitching trees, we get onto this area, which is even weirder. We move slower, now everything is black and white. And again, there's probably some significance for it, but I'm not gonna worry about it. I'm just trying to go fast. And as soon as we make it out, we can press that button to get another fast travel location and get run luck, which is going to give us more luck with running away from enemies faster. And then we're going to do a little bit of a glitch where we hold up and right there, and now we can go through all
of these things. Gerçekten bu oyunu seviyor musun? Bir sevdiğimi söylemeden iki seviyorsam da sıkıntı olacağını sanmıyorum. You can see there are even specific enemies that Scott put in for this feature. So it's kind of a cool thing and we can get auto shield with it. But we can't fast travel anywhere, otherwise it will mess a bunch of things up. So I just travel back here and now we can fast travel back to this boat area. We're also going to put our auto shield on because that's going to give us some more defense for later in the run. So it's pretty much like normal. We're just going through the map again. And don't worry because the sadece en güçlü karakterlerden bir tanesini aldı. Ona kalkan gücü aldı aradan. Bir de buradan da hızlı bir ışınlanma kullanıyor. Glitchlenen bozuk ağaçlardan. Because we know exactly where to go. I just have to make sure that I don't mess up the pathing, which I have before. But I've done way too many of these speedruns to mess this up now. Belli bozuk ağaçlardan bu siyah alana giriyor. Buradan da daha hızlı farklı haritanın alanlarına gitmeye başlıyor. But we just had to go through a couple areas and then we make it into there, which is going to put us into the black tomb yard. Mesela buralara gelememiştik. Geldik mi? Doğru geldik galiba. Gelmedik. Evet gelmedik. We're gonna run away like everybody else, and now we're in the deep metal mine. And with this, we just have to take another path. You know, I can't really explain it any better than that. But as soon as we get to the end of the path into the tombstone, mesela az önce biz buraya geldik ve bunları göremedik. So for this one, I'm going to want to take the bottom right path, and then I can go into this glitching tree. Yani speedrun'ı bile zevkli olmayan bir oyunu izliyoruz. Şu an speedrun'ı bile zevkli değil, sadece bu resim. Ha, okey. So this one is even slower and also İzlediğiniz hiçbir şeyi anlamıyorsunuz da büyük ihtimal. Sadece izliyorsunuz. Ha, tamam. I mean, one nice thing is it gives me a lot of time to think and kind of just rest from the run, but it definitely is a strange part of the speedrun. But anyway, we make it through that portal. Now we just have a couple more, and these are pretty simple. There's not really too many places to go, but finally we get to be the blue guy again, and we are so much faster when we're him. It actually feels so good. But with that path, we're now into the pinwheel circus. We can press another button, and now we're going to the top of the map. So yeah, some pretty simple movement until we get into a dogfight. These guys really don't want me to run away. Please guys, I have a really good run. Do not ruin this. And we're gonna meet this guy who is called Brow Boy. Now for this guy we have pretty much the exact balon same boy strategy. zaten kötü, Brawl Boy diye bir şey mi çıkardınız bir de? Completely obliterated. Don't worry, there will be harder bosses later on, but for now we're still very overpowered. And now what we want to do is we want to go into this green tent, which makes us get this really ileride daha zorlu bosslar çıkacak, merak etmeyin dedi. 12 dakikalık speedrun değil mi? 1,5 dakika kaldı. Ne ara? Tangle'dan kaçtı, herkesten kaçtı. Bubba. This guy's called Bubba, and we have to use strategy. Basically with Foxy we want to use jump scare to stun him. With Chica we want to use birthday bak, to get zor. some stats Bu bayağı up. güçlüymüş. Ben öbür türlü hiçbir şekilde yenemezdim buna. Büyük ihtimal tek atıyor bu karakter. Jump scare'la stun atıyorlar. Oyalıyorlar jump scare atıp. I guess this kind of is the intended path, but go into a slightly different one. And yeah, now we're back in this world. This is finally the last one of these worlds that we're going to have to do, which is nice because they are kind of boring to be honest. But we're going to go in this path, get back into this section. And with this one, it's pretty simple. We just go to the right. Pretty much when playing this speedrun, if you don't know whether to go left or right, you usually choose right. For some reason, the path just works that way. And yeah, there we go. Now all we have to do is make it back through these glitchy points, finally get back to the blue guy, and it just... Speedrun'ı özetleyeyim mi arkadaşlar? Sola gittim, ilerledim, sağa gittim, bana gelenlerden kaçtım, sonra gittim, Freddy'nin FNaF 57 oynadım, ondan sonra gittim, buradan bu karakteri aldım, bu karakterle herkese tek attım, sonra soldan dönüp yukarı gidip sağa dönüp soldan yukarı gidip sonra sol yapıp bir kere daha sağa gidip yukarı tekrar çıkıp sola döndükten sonra buraya geldim. Bütün FNaF World 12 dakikalık özeti bu. Ben bunu anladım. Oyun sadece bunu yapmış. Yani bu kadar speedrun'ı normal speedrun izlediğinizde ne yaparsınız abi? Oha çok iyiymiş lan, bunu mu yapıyormuş falan dersin. FNaF World speedrun'ı izlerken ben sıkıldım, çıkabilir miyim falan oluyorsun. Feels so good when you're going fast because you go so slow as the other characters. And once we pop out the other side, now we have another fight against Pork Patch. Now this guy isn't too bad, but he can still kill you if you're not careful. Actually, I'm not even sure if he can. Orada 12 dakika oldu. Clickbait. Clickbait. Yeah, that was a little easy. But after that fight, we get a key and now we can start completing the game. So we're going to use our fast travel points to quickly go through the map. And we can dakika değilmiş abi. Bizi kandırdı arkadaşlar. Kapağı 12 dakika koyarak kandırdı bizi. Bu YouTuber'lar bu işi çok iyi biliyor abi.
all the Ayıp good kardeşim. stuff, just Biz de making sure tıkladık that we 12 don't die. dakikada. And this one actually is a little bit scary. Bekliyoruz. I've never died on him, but I have gotten kind of close. Neyse But bir all we really worry 17 about dakikada surviving is our falan Jackal bitirir Bonnie, diye because tahmin he is ediyorum. over 17 dakika da ambush. And az yeah, you bence. can see, he still obliterates people. But after pressing this button, it is now time for one of the scariest fights in the game. So we're gonna go boat through a couple places. And before we press this button, now we have to fight against Super Goon. Now this guy attacks really Çocukken ben bu quickly. oyunu He is oynasam kind of rüyama weak, girerdi but bu. if he's Çok aiming çirkin. solely at your Jackal Bonnie, he can very easily kill you. You see, we're at 36 health. Oha, bu arada bayağı güçlüymüş. Resmen en güçlü şeyle bile dalamıyor adama. It's awful. But two more fights and we're going Ama to be oyunu done with the sevdim ben speedrun. oyunu All we have ya. to do is Şey get olarak kinda sevdim hani lucky. So we're going bu back into the mekanikleri Black böyle Tomb dolaşma Yard, and falan we have to böyle take the same general Pokemon'u path ben over here. çok But severdim. once we get into the Sürekli cave, olarak I'm tabii going ki to take this Pokemon'lar path çıkıp where I go sizle up savaşıyordu into the falan left. filan, ben onları sevmezdim abi. Ben hiçbir zaman sevmedim onları. Çünkü çok çıkıyordu sürekli. Yani ben savaşmak istersem savaşmak istiyordum Pokemon'larla. Bunda da fazla çıkıyor. O yüzden şimdi baktığım zaman abi yine aynı hava. Hani böyle bir evin olacak, ev alacaksın. Pokemon'da bisiklet alıyordun, bisiklet alacaksın. Böyle gideceksin, bisikletini süreceksin. O bisikleti almak için Pokemon savaşlarını çok fazla yapmış olman lazım. Bunda bir amacı yok ama oyunun. O yüzden böyle bir şey yapmıyor ama ben böyle oyunları seviyorum. Hani bu oyun çok kötü bir oyun olabilir. Tarzı çok kötü olabilir, uğraşılmamış çünkü. Ama ben bu tarz sıra tabanlı oyunlara bayılırım. Küçükken çünkü misafirliğe gittiğimde genellikle bu tarz oyunlar falan veriliyordu bana. Sıra tabanlı oyunlar oynuyordum. Kendi ordumu yapıyordum falan. Çok severdim yani. O yüzden de böyle baktığımda böyle Five Nights at Freddy's karakterleri çok tatlı. Karakterlerini geliştiriyorsun falan. Güzel bir durum. Probably doesn't happen. It's still kind of terrifying, but I do want to go fast, and yeah, we're just hoping it works out. And I have gotten some of the worst luck in the world. Bu arada. Like, this fight never goes well for me. It says it's a 1 in 10 chance, but it really does not feel like that. I'm just gonna keep using Slasher and failing. It's really sad. And yeah, there's not really too much Adam else you hasar can do. yemiyor bu You arada. just kind of have to play it Baykuş, smart and alo. hope things work out in your favor, but please just give me the Slasher. I'm now down to 3 animatronics, so we're really hoping for a Slasher, and it also doesn't want to work. If he attacks my Bonnie though, he could kill it. Sometimes he will, sometimes he won't. But now we're down to 2. Zayıf noktası mı bulmaya çalışıyoruz? Ben onu anlamadım. Attacks Bonnie right there. We have 82 health. One more hit and we're going to die, but thankfully we finally got a good Slasher after all those times. Okay. Hepsi ıskaladı az önce. That is the final boss, and all we have to do is finish out the game. So after that fight, we're gonna Finali walk buymuş. upwards, and now we're not going to end off our speedrun until we go through all this stuff. Hayali canavarı yendin. Hiçbir risk almadan, hiçbir şey risk bulmadan. Basically, Scott is just mocking us because... Bayağı iyi. Ama ben hala senin kontrolündeyim. Ya. Ben seni kontrol ediyorum. Sen burada bitirdiğini söyleyebilirsin. Oyunu bitirdiğini sanabilirsin. Ben erişemeyeceğim bir noktadayım. Güzelmiş bu arada. Çok güzel bir şey bu. Oyunu bitiriyorsun ama istenmeyen şekilde bitiriyorsun. Çünkü hızlı bir şekilde adam şey yapıyor ya. Hile kullanarak, birazcık açık kullanarak yapıyor bunları. Bitirmenin de mümkün olmadığı için Scott dalga geçiyor. Güzel yapılmış. Ama yine de oynadığın için teşekkür ederim falan demiş. Güzelmiş lan bu arada. Yok abi ben bu speedrun'ı falan yapmam. Çok daraltıcı bir oyun, hiç istemem. Ama güzel olmuş. Speedrun oyun, bak oyunun zaten tamamen troll olduğu belli. Hani speedrun yapanlar olaraktan şey yapmış direkt olarak. Scott bile demiş. Kanka demiş. Evet bu oyunu bitiremezsin çünkü bu oyun bitmez. Ancak böyle hile hurda teknikler kullanarak yapabilirsin. Onda da ben seninle dalga geçeceğim demiş ve dalgasını geçmiş adam. İlginçmiş. Hoşuma gitti yani benim. Bu oyun bitmiyor mu? Oyun bitiyor ama gerçekten çok kasılman lazım. Sondaki boss'ta büyük ihtimal bölüm sonu canavarında öleceksin. Oyunun yapımcısı onu yenilmez bir şekilde koymuş. Ama sen yenersen de hile yaptığını algılıyor kısaca. Ya da oyunu bir yerlerden izleyip kısa yolları kullandığını.